Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle az bir kalın ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardıktan sonra arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şu şekilde göstereyim. Lastik yapmayacağım. Model zaten kendi lastik gibi. Onun için ön yüzüne geçmek için bir sıra arka yüzünde ters ördüm ve örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters. Kenarda bir ters. 2 düz. Bir ters. Buraya kadar bir model. Yine bir ters, 2 düz, bir ters. Yani kenarlarda bir ters, ortalarda 2 tersimiz oluşacak. Bu şekilde tamamlıyoruz sıramızı. Şöyle göstereyim. Aralarda 2 ters, 2 düz. Yani sıra sonunda ve sıra başında bir tersle başlıyoruz. Devamında 2 ters, 2 düz olacak. Bakın şöyle göstereyim. Bir tersle başladım. 2 düz, 2 ters, 2 düz devam ettik. Sıra sonuna gelince 2 düzden sonra bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi düz olanı düz, ters olanları ters örüyorum. Yani olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örerek ikinci sıra arka yüzünde devam edelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Bakın şöyle. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ters olan ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Geldik bu iki düze. Düzlerin yerini değiştiriyorum. Bakın öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Yani sağdakini sola, soldakini de sağa çevirdim ilmeğimi. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. Devamında iki ters ilmek ördüm. Yine düz ilmeklere geldik. Bakın öndekini arkaya alıyorum. Sol şişime, arkadakini de öne getirdim. Tekrar sol şişime taktım. Birincisini düz ördüm. İkinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim ön tarafta kalacak. İkinci ilmeğimizi örmeden alalım. Devamında 2 ters ilmek. Düzlerin yerlerini değiştiriyorum. Bakın sağdakini sola, soldakini de sağa çevirdim ve ilmeğimin birincisini düz ördüm.
İpi kendimden tarafa aldım. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek. Düzlerin yine yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde. Birincisini düz ördüm. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. İpim ön tarafta kalacak şekilde. Daha sonra kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Düzlerimi düz ördüm burada. Şu ikili ilmeğe gelince birincisini örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi de ters ördüm. Şöyle. 2 düzlerimi düz ördüm. İkiliye gelince birinci ilmeği örmeden aldım. İpim arka tarafta. İkinci ilmeğimi ters ördüm. 2 düz. Bu ilmeğimi ön tarafta da örmemiştik. Arka yüzünde de yine örmüyoruz. İpimiz arka tarafta, örmeden alalım. Bir sonrakini ters örelim. Aynı şekilde devam ediyorum. Ve sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü sırayı tamamlamış olduk. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta arkadaşlar. Beşinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir sonraki düz olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve şu örmeden aldığımız ilmek var sırada. Onu yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta kalacak bu defa. Daha sonra 2 ters, bir düz. Sıradaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta. 2 ters, bir düz. Sıradaki ilmeği örmeden alalım. İpimiz arka tarafta kalacak. 2 ters, bir düz. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Devamında bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Bakın, kenar ilmeğinden sonra bir düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. Yani terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örelim. Son sıramız 6. sıra arka yüzündeyiz. Bu sırayı tamamlarsak modeli bir kez kurmuş oluyoruz. Ama model tam kendini göstermez bir kez kurmayla. Biraz ilerledikten sonra tam gösterir kendini. Evet, sıramı tamamladım. Modeli şöyle göstereyim. Bir kez kurmuş olduk. Şöyle burgu gibi ama farklı yani. İkinci ilmeği 3 sıra örmedik. O da şu burgularda şöyle kabarıklık oluşturacak. Bir kez daha kuralım hemen arkadaşlar. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, 2 düz. İlmekleri gördüğümüz gibi yani. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters öreceğiz. Birinci sıra ön yüzündeyim. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz devam ediyorum. Kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 2 ters,
Yine olduğu gibi örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde. Terslerimi ters, düzlerimi düz örerek devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters olan ilmeğimi ters ördüm. Şu iki düze gelince şimdi bunların yerini değiştiriyorum. Bakın öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Şu şekilde. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi ipi kendimden tarafa aldım ve örmeden aldım. İkinci ilmeğimi. Arada iki ters olan ilmeklerimi ters ördüm. Düzlere gelince bunları yer değiştiriyorum. Bakın öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinciyi örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta, yani ön tarafta duracak şekilde. Yine iki ters. İlmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Ve düz olarak ördüm birinci ilmeğimi. İpi kendimden tarafa aldım. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. Devamında iki ters. İlmeklerin yerini değiştirelim. Düzlere gelince birincisini düz ördüm. Yerlerini değiştirdikten sonra birincisini düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz olan ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki bakın şu ikili olan ilmeğimi, bu birinci ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Bir sonrakini ters örüyorum şu şekilde. İki düz. Bu ikili ilmeğin birincisini örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. İkincisini ters örüyorum. 2 düz. İkili ilmeğin birincisini örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. Daha sonra ikinci ilmeğim ters ördüm. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Bakın model yavaş yavaş kendini gösterdi. Beşinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında bir ters ilmek ördüm. İlmeğim ters zaten. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. 2 ters, bir düz, bir sonrakini yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta kalacak. 2 ters, bir düz. Sıradaki ilmeğimizi örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. 2 ters, bir düz, bir sonrakini örmeden alıyorum yine. 3 sıra bu ilmeğimizi örmeden aldık. Bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, iki ters. Yani ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. 2 düz, 2 ters. Sadece sıra sonunda ve başında bir ters var. Ortalarda 2 ters.
Evet, 6. sıramızı da ilmekleri olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters örerek tamamladık. Modeli bakın 2 kez kurmuş olduk. Tabii model daha da ilerledikçe daha güzel görünecek. Şöyle. Bir parçada daha önce yapmıştım. Şunu da hemen göstereyim. Aynı iple çalıştım. Bunu da 5 numara şiş kullandım. Evet, modelin ilerlemiş hali böyle olacak arkadaşlar. Bakın nasıl güzel duruşu var. Şöyle kabartmalı kabartmalı. Yani burgu gibi olan model ama o bir ilmeğimizi 3 sıra örmeden alınca şöyle kabartmalar oluşuyor. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Gayet güzel, şöyle gösterişli bir model. Bu modeli her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi hepsinde kullanılabilecek güzel modellerden. İpinizi de ona göre tercih edersiniz. Benim ipim şöyle az kalın bir ipti. Bu parçada kullandığım şiş de dediğim gibi 5 numara. Şu atkı olarak da bence bu yeterli. 50 ilmek. Bu parçam 50 ilmekle başladım. Yani atkıda bu şekilde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.